Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Geçen haftalarda sizlerle bir motif yapımı paylaşmıştım. Bu motiflerin yapımını paylaşmıştım. Şimdi ben bu motiflerle bir yazlık crop yapıyorum. Bunu dilerseniz farklı birleştirmelerle, daha farklı boyutlarla istediğiniz bluz, hırka, yelek, istediğiniz her şeye dönüştürebilirsiniz. Ben bununla ilgili olarak tekrar motifin yapılışını paylaşarak zamanınızı almayacağım. Ama motif yapımını da şöyle bırakıyor olacağım. Ayrıca motif yapımını izlemek için tıklayabilirsiniz. Şimdi yaptığım X small 32-34 bedende bir crop olacak. Bunlar benim önceden birleştirmesini yaptığım askı parçalarım. Omuzlardaki askıları olacak parçalar. Hemen şöyle kenara alıyorum. Bu da ön veya arka, tamamen isteğinize kalmış olarak birleştirmelerini yaptığım bir parça. Ölçülerini vermek istiyorum öncelikle. 1, 2, 3, 5 taneye 3 olarak kullandım. Şöyle hemen. Beden genişliği 34 santim. Yükseklik ise 20 santim. Şöyle göstermeye çalışacağım. 20 santim bir yüksekliği var. Ben normalde motif birleştirmelerimde farklı teknikler kullanabiliyorum. Şöyle ki bu sefer motif birleştirmeyi daha farklı bir teknikle yapacağım. Bazen dikiş makinesi, bazen elde örgü ipiyle kalın bir iğne ile birleştirmelerimi yapıyorum. Çoğu zaman tığ kullanıyorum ama tığ kullanırken de şöyle aradan bir şeritle bir boyut kazandırarak birleştirmeyi tercih ediyorum. Bu sefer öyle yapmadım. Aynı renk olduğu için çok belli olmuyor ama şöyle göstermeye çalışacağım. Böyle sanki yatay bir dikiş varmış gibi bir görünümü var. Bunu sizlere daha net gösterebilmek için şimdi öncelikle şu parçalarımı şöyle kenara alıyorum. Bu arada aynı ölçülerde yapmak isterseniz bu motiflerden 40 tane örmeniz yeterli oluyor. 15 ön, 15 arka parça, 30 askıları da 5'er tane, 2 askı için 10 kullandığımda toplam 40 tane motif yeterli oluyor. Şimdi bu benim birleştirmelerine başladığım bir parçam. Hemen bunun üzerinden diğer birleştirmelerimi yapacağım. Şöyle göstereyim öncelikle. Ön yüzünden iki motifin ön yüzü, şöyle iplerini özellikle temizlemedim. İki motifin ön yüzü birbirine bakacak şekilde birleştirdikten sonra, yani şöyle üst üste koyup öyle birleştirmelerini yapıyorum. Ve ardından açtığınızda ikisinin de ön yüzü önde kalmış oluyor. Arka yüzleri arkada kalmış oluyor mantıken. Normalde biliyorsunuz ki ben hep bu şekilde ön yüzleri bana bakacak şekilde birleştirmelerimi yapıyordum. Şimdi ben burada özellikle birleştirmenin mantığını göstermek için size farklı bir ip tercih edeceğim. Ki birleştirmeyi arada ipin nasıl göründüğünü gösterebilmek adına. Aslında baktığınızda farklı motif birleştirmelerinde örgünüzün tarzına göre farklı bir renk, yani motifin içinden bir renk kullanarak da birleştirmeyi yaptığınızda çok şık bir görünüm elde edebiliyorsunuz. Şimdi hemen iki motifimi ön yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste getiriyorum ve tam bu köşeden 3 zincir çekerek oluşturduğum boşlukların olduğu köşeden ipimi geçiriyorum. Tığımı, çok pardon. Şöyle hemen ipimi alacağım. İpimi sabitledim. Ve tam köşe boşluğundan bir sık iğne ile birleştirmemi yaptım. Ardından şimdi burada bakın trabzanların üstünde örgü döngüleri var. Şöyle minik minik başaklar oluşturuyor. Bakın 1, 2, 3 şeklinde. Burada şöyle yakından göstereceğim. Başağın ortasından giriyorum. Ön yüzüne bakan tarafını alıyorum. Böyle baktığınızda iç kısmı oluyor. Tam paralelinde geliyorum. Karşı motifinde aynı ilk trabzanının üstündeki başağın ön yüzünü alıyorum. Çok sıkmadan burada bir sık iğne yapıyorum. Sıradaki örgü döngüsüne geliyorum.
Bakın zaten yan yana tuttuğunuzda paralel bir görüntü oluyor. Karşılıklı geliyorlar. Bu şekilde. Bakın yine paralel olarak. Burada sıra atlamamanız en önemlisi. Mesela arada bir tane örgü döngüm çok küçük görünüyor. Son trabzanlarımda da birleştirmeyi yaptım. Şimdi yine köşeden geliyorum. Bir tane sık iğne ile birleştiriyorum. Hemen çevirip ön yüzden nasıl göründüğünü size göstermek istiyorum. Şöyle düzelttiğinizde burada aynı renk yaptığım için görünmüyor ama bakın bu şekilde bir birleştirme yapmış oluyoruz. Şimdi burada hemen yan parçayı da birleştirmeyi eklerken nasıl devam ettiğimi göstereceğim. Aynı renkle devam edeceğim. Yine aynı şekilde diğer motifi de düz yüzleri birbirine bakacak şekilde birleştiriyorum üst üste. Burada tam köşede bir sık iğne yapmıştım. Hemen buradaki ikinci motifimde de tam köşelere denk gelerek bir sık iğne yapıyorum. Ve bu kadar. Şimdi aynı işleme, yani örgü döngülerinin tek kanadını alarak bu tarafa doğru devam ediyorum. Evet, bu şekilde ilerlettiğimde bakın şöyle göstereceğim size. Ardından aynı işlemi şöyle çeviriyorum ve bu yönden de devam ettiriyor olacağım. Şöyle göstereyim. Ben bu motifleri üst üste birleştirdiğimde 5 tanesini ara şeritlerim şöyle gördüğünüz üzere boş kalıyor. Burada da direkt üçlü blok halinde yan çeviriyorum. Bu köşeden başlayarak aynı işlemi aynı şekilde devam ettiriyorum. Ve ardından 15 motiften oluşan 3 motife 5 motifli bir parça elde edeceğim. Burada ben 15 motif yaptım ama tekrar söylemek istiyorum. Farklı bir iple çalışacaksanız mutlaka ölçü değişecektir. İpin kalınlığı, kullandığınız tığ, örerken elinizin sıkı veya esnek olması bile örgünüzün ölçülerini değiştirecektir. Bu yüzden benim tavsiyem her zaman bedenden ölçü alma imkanınız varsa bedenden veya örnek bir kıyafet üzerinden ölçü alarak çalışmanızdır. Benim bunu ördüğüm kişinin göğüs çevresi 60 santim geliyor toplam sırttan ön ve ön dahil olmak üzere. Ben de bunu yaparken bakın zaten 32-33 santim geliyor mesela şu an burada henüz birleştirmelerimin hepsi bitmediği için
32 santimlik bir genişliğim var. 32 ön, 32 arka, 64 santimlik bir çevre elde ediyorum. O yüzden çok rahat kullanabileceği ölçülerde. Bazen bana işte kaç motiften yapsam şu kadar sayıda beden olur diye soru geldiğinde mümkün olduğunca ölçü almanızı tavsiye ediyorum bu yüzden. Şimdi ben burada hemen kendi ipimle bu parçaların birleştirmesini tekrar yapacağım. Bunu sadece farklı bir renkle yapmamdaki sebep size nasıl bir birleştirme yaptığımı göstermek de aslında motif birleştirmesini. Bu parçaların hepsini birleştirdiğimde şöyle bakın, arka tarafından göstereceğim önce. Burası içte kalacak olan kısım. Bakın böyle bir görüntüsü var. Burası da ön yüzü. İplerini de temizledim. En son hepsi bittikten sonra tüm temizliğini yaptım. Böyle bir parça elde ettim. Bu parçayı elde ettikten sonra geliyorum burada yüzü, tamam, bunun da yüzünü çevirelim. Şöyle farz edelim ki bunu da diktik. Bu parçayı da tam üstüne birleştirip yanlardan, koltuk altında kalacak olan yerlerden şöyle göstereceğim. Aynı şekilde birleştirme işlemi yapacağım. Yine aynı teknikle birleştirmelerimi yapacağım ve böylece alt bedeni elde etmiş olacağım. Ardından askıları yerleştirmek kalıyor. Askıları normalde daha geniş bir yaka yapmak için şu şekilde tam iki motifin ortasına yerleştirebilirsiniz. Yaptığınız örgüye göre bu değişkenlik gösterebilir. Ama bakın, tam üstünü ayarladığınızda iki taraftan da gördüğünüz gibi yaka kısmı, yani boyun kısmı çok dar kalıyor. Tam böyle ensede bir askı olabilir ve rahatsız edebilir giyeni. Şu şekilde ortada bir boşluk bırakıp ikinci motifin yarısı ve üçüncü motifin yarısı, daha geniş bir bedende de çalışsanız mutlaka buna dikkat etmeye çalışın. Şu orta açıklığı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Burada da yine aynı şekilde ters çevireceğim. Tam ortadan bakın 1, 2, 3, 4, tam ortası bu. Bunu buraya denkleyeceğim ve buradan bu şekilde sayarak da yapabilirsiniz. Bir birleştirme yapacağım. Ardından bu şekilde askılarım da birleşmiş olacak ve böylece krobumuzun yapımını tamamlamış olacağız. Ben hemen hızlıca birleştirmelerimi yapacağım ve en son bloklamadım motifleri bu sefer tek tek. Bir bütün parça halinde bloklama yapacağım. En son bloklamadan önce tekrar bitmiş halini sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet, hemen öncelikle şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın 3, 5, 15 tane bu ön parçamız ve askıları burada 1, 2, 3, 4, 5, 5 burada, 5 burada, toplam 10 motifi askılarda kullandım. 5 taneyi ön parçada, diğer 5 taneyi arka parçada kullandım ve bu şekilde bluzümü tamamlamış oldum. Birleştirme mantığını zaten dediğim gibi bu şekilde yapabilir veya kendi istediğiniz farklı bir şekilde de yapabilirsiniz veya motifin içinden bir renk kullanarak aynı teknikle böyle minik minik renkli küçük dikişler görünecek şekilde yapabilirsiniz. Ben henüz bunu bloklamadım. Olduğu gibi direkt yani diktim, birleştirdim ve şu an bu formda. Şurada yakasında ve kol kenarlarında birer sıra tekli trabzan yaptım sadece. Etek ucuna da aynı işlemi yapacağım. Etek ucuna da birlikte yapalım istedim. Hemen şöyle göstereceğim. Şimdi burada belirli bir sayım yok aslında. Yani her bir trabzana bir tane, işte her bir ilmeğe bir tane şeklinde yapmadım. Tamamen göz kararı ilerledim. Şöyle hemen ipimi sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Şu 1, şu 2. İpimi doluyorum. 3 taneyi tek seferde çıkartarak bir tane tekli trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Bu aralarda bir zincir çekmiştim. Bu sefer o boşluklara bir trabzan yapmıyorum. Diğer 3 tane trabzan yaptım. Boşluğa geçiyorum. Hemen şöyle bir tane daha, ipimin katları ayrıldığı için birazcık sıkıntı yaşıyorum.
Şu ana kadar yaşamadığım şekilde hem de. Hemen devam edelim. Şimdi bakın burada yine bir zincir çektiğim aralığı es geçiyorum. Şimdi buradaki motifi birleştirirken köşede 3 zincir çektiğimiz boşluklar var. Buraya geldiğimde şu zincirli yere tekli trabzan bir tane yapıyorum. Birleştirme yaptığım noktadan da bir tane alıyorum. Ve diğer köşeden de bir tane alıyorum ve ardından yine sadece trabzanların üzerine trabzan yaparak ilerliyorum. Birleştirme yaptığım şu köşede zincirlere de trabzan yaptım ve ortadaki birleştirme yaptığım alana, ama onun dışındaki tüm kenarda sadece her bir trabzan üzerine bir tane tekli trabzan yaparak tüm etek ucunu bu şekilde döneceğim. Tam arka ortadan başladım. Çünkü yakada da aynı şekilde arka ortadan başlamıştım ensede kalması için. Hem de önü arkayı ayırt edebilmek açısından bana bir rahatlık sunuyor açıkçası. Hemen şöyle göstereceğim. Bakın etek ucundayım. Sadece şöyle bir sıra tekli trabzan yapıyorum. Tüm etek ucunu bu şekilde çevreliyorum. Aynı işlemi ben yakada yaptım. Şöyle göstereyim. Yakayı da kol çevresinden döndüm. Yani şöyle arka ortadan başladım. Böyle tüm kenarı döndüm. Omuzdan ön yakayı döndüm. Askının iç tarafını döndüm ve arka ortada bitirdim. Ardından koltuk altından başladım. Ve koltuk altıyla omuzun dış kenarı olacak şekilde tüm çevreyi dönüp tamamladım. Burada da aynı şekilde dışarıdan başladım. Tüm dış kenarı döndüm. Şimdi de etek ucuna aynı işlemi yapıyorum. Burayı da böylece tamamlıyoruz ve ardından krobumuzu tamamlamış olacağız. Ben de hemen hızlıca bitireceğim ve son halini sizinle paylaşıyor olacağım. Evet, şimdi son trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle bakın, şuradan ve burada artık bitireceğiz. Bitirirken şöyle yapıyorum. Tığımı çıkartıyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Şöyle ön yüzünden göstereyim, daha rahat olacaktır. Şurası İlk ördüğümüz zincirin tepesi. Buradan geçirdim. Hemen ilmeğimi de alıyorum, tığımı. Buradan şöyle yine bir yerde bir katım takıldı. Arkaya çeviriyorum. Arka tarafta bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından da bir zincir çekiyorum. İyice sağlamlaştırmak için. Ve ipimi kesiyorum. Şöyle hemen çıkartacağım. Ve böylece bluzumuzu tamamlamış olduk. Şöyle bakın, alt kenarlarını da tamamla. Burada bir temizlememiz gereken ipimiz var sadece. Şunu da keselim. Bakın bu şekilde alt kenarını da tamamla. Bir sıra tekli trabzan geçtik ve şu anki görüntümüz, hemen şöyle askılarını düzelteceğim. Bakın şu anki görüntümüz bu şekilde. Ve tamamlamış olduk. Hemen ölçülerini vermek istiyorum. Aynı ip, aynı tığ ve aynı boyutta motif kullanarak yapacaksanız eğer bilmek isteyebilirsiniz. Bakın genişliğim
tam 33 santim şu anda dikişlerin üzerinden tutuyorum. Yani bir de bunu bloklayıp açarsam 34 santim falan gelecektir. Tam ortadan, yaka kısmından etek ucuna 20 santim. Omuzdan alacağım. Tam omuzdan en aşağıya kadar da 37 santim. Şöyle göstereyim. 37 santim. Omuz genişliğimiz şu anda 7 santim. Bakıyorum. Yani bloklanmış haliyle tam 7 santim gelecektir diye düşünüyorum. Ve bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Videolarımın çoğu izlenme oranı yüksek olan videolarımda özellikle abone olmayan kullanıcılardan gelen izlemeler. Eğer abone olarak beni desteklerseniz gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Diğer videolarımda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hepinize kolay gelsin. Hoşça kalın.